Merhaba, bir sonraki alıştırma videomuza hoş geldiniz. Ben yine image attach komutunu kullanarak çizimimin olduğu JPEG dosyasını arayüzüme getirdim. Şimdi inceliyoruz. Yani tabii ki yine birden fazla resmimiz var. Farklı açıları, farklı uzunlukları rahatça gösterebilmesi için. Şimdi line komutumu alıyorum. 70 birim sola doğru ilerliyorum. 20 birim yukarı gidiyorum. İçeri doğru burada göstermemiş kaç birim gideceğimizi. Bu çizimimizde gördüğümüz gibi sağ tarafa doğru 10 birim ilerliyoruz. Daha sonra yukarı doğru yine 20 birim gidiyorum. Sağa doğru 20 birim gidiyorum. Burada yine gördüğümüz gibi 10 birim aşağı iniyoruz. 5 birim sağa doğru. İsterseniz buradan extension da aktif edebilirsiniz. Yine de değer girmek isterseniz 10 birim bu tarafa doğru gidiyoruz. Yukarı doğru yani. Şimdi de 10 birim sağa doğru ilerliyoruz. Şimdi burada kaç derecelik açı olacağını göstermemiş. Komutumdan bir çıkış yapıyorum. Şimdi burada gördüğümüz gibi 135 derecelik bir açı var ve buranın mesafesi 15 birim. Tekrar line komutumu aktif ediyorum. Yukarı doğru önce 15 birim ilerliyorum. Sonrasında 135 derecelik dış açımız olacak şekilde gidiyoruz. Burada dış açıyı 135 olarak vermiş. Daha doğrusu 180 eksi 135 45. Burada polar tracking'imin 45 olmasının sebebi de şu. Buradan 45 ve katlarını seçebiliyorsunuz. Belli bir extension yaratması için size. Buradaki uzunluğum 15. 45 dereceye sabit. 15 derece giriyorum. Şimdi bunu burada bıraktım. Line'a bastım. Yine buradan 45 derece ilerliyorum. 15 birim olarak ilerliyorum. Öncelikli olarak buraya bir referans çizgisi atıyorum. Sonrasında yeni gireceğim line komutu için ben kendime referans çizgiler yaratmak istiyorum. Eğer projenizde ya da elinize geçen resimde anlaşılmadığını düşündüğünüz bazı ölçü değerleri verilmişse ya da bazı ölçü değerleri hesaplanmamış, size bırakılmışsa bunlar için kendinize farklı renkli bir line ile referans noktaları yaratabilirsiniz. Mesela bizim buradaki ölçümüz 15, değil mi? Yani 15 birim derinliğimiz var. Şimdi ben şu referans çizgimin midpoint'ini buluyorum. Yine buraya paralel gelecek şekilde gördüğünüz gibi 135 dereceye sabit. Sağ altta gördüğünüz gibi. Buradan aşağı doğru 15 birim ilerliyorum. Yine yukarıki referans çizgime paralel olarak 5 birim sağa gidiyorum. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Buradaki mid endpoint'ten tutup yine 135 derecede 5 birim sola gidiyorum. Şimdi line'ımı tekrar default moda alıyorum. Komutumu aktif ediyorum. Burada gördüğünüz gibi 15 birimlik olacak şekilde line'ımı çiziyorum. Yine aynı şekilde burada da tutturuyorum. Şu 3 referans çizgimi siliyorum. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Buradan buraya gördüğünüz gibi 10 birimlik girişimi yapıyorum. Sonrasında TR Enter diyorum. Bu çizgimi siliyorum. Çizimimiz kaba haliyle tamamlandı. Peki ben köşelerin fillet'ının radyusunu kaç alacağım? Bu ikinci çizgide gördüğünüz gibi 5 vermiş. Fillet komutu için F'ye basıyorum. Radiusu seçiyorum. Radiusumu 5 girmemizi söylediği için yarıçapımızı seçiyoruz. Birinci çizgiyi seçiyorum. İkinci çizgiyi seçiyorum. Bana radiusu 5 olan bir fillet yaratıyor. Tekrar komutu space ile aktif ediyorum. Birinci çizgimi ve ikinci çizgimi seçiyorum ve radiusumu yapıyorum. Bu köşede de bir tane radius var. Tekrar aktif ettim komutumu. Tıkladım ve radius verdim. Bunun dışında herhangi bir başka yerde radiusumuz var mı? Yok. Şimdi bu çemberin yerleştirmek için öncelikle kendime çeşitli referans çizgileri çizeceğim. Şimdi line komutumu aktif ettim. Mesela buradan yukarı doğru 15 birim alıyorum. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Buradan 32.5 yazıyorum. Mesafede ilerliyorum. Bunun zaten uzunluğu belli. Bunu orta noktasından böyle taşıyabilirsiniz. Şimdi benim dairemin merkezi burası olacak. Yerden yüksekliği 15 olacak. Şuradan şöyle yapabiliriz. Move komutumuzu aktif ediyoruz. Bu köşesinden yukarı doğru taşımak istiyorum ve bunun endpoint'ine yapıştırıyorum. Böylelikle tam intersect noktasından dairemizin merkezini bulabiliyoruz.
Peki dairemizin yarıçapı kaç? Yarıçapımız 10. Geliyoruz Circle'a, Radius'u seçiyoruz. Bunu default hale alıyorum tekrar. Dairemizin yarıçapı 10'du. 10 birim giriyoruz ve dairemizi buraya koyuyoruz. Bakalım başka eksik yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Referans çizgilerimizi siliyoruz. Ve şimdi ölçü birimlerimizi hesaplayabiliriz. Buradan buraya kadar olan kısım 70'ti. Buradan buraya kadar olan kısmımız 20 birim. Yine buradan buraya kadar olan kısmımız 20 birim. Buradan tekrar fillet'ı almadan fillet'ın bir gerisinden line üstünden tutarak ilerlettiğinizde asıl ölçüye ulaşırsınız. Bu ikisinin arasındaki boşluğumuz 5. Yatay çizgilerimiz için ne kullanıyorduk? Aligned kullanıyorduk. Buradaki değerimiz 10. Buradaki değerimiz 15. Peki bizim buradaki açımız neydi? 135. Angler'ı seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Diğer kenarı seçiyoruz ve açımızın 135 olduğunu görüyoruz. Peki yarıçapımız için ne yapıyorduk? Radius'u seçiyorduk. Circle'ımızı seçiyoruz. Radius'umuzu giriyoruz. Birinci çizimimizi tamamladık. Sırada ikinci çizimimiz var. Bunları siliyorum. Hemen ikinci çizimimize geçebiliriz. Image Attach komutuyla tekrar ikinci çizimimizi alıyoruz sahnemize. Böyle bırakıp Enter diyoruz. Şimdi öncelikli olarak diğerlerinden farklı bir şekilde burada poligonlarımız var, circle'larımız var ve araya verilmiş dış yüzeyden bir fillet'ımız var. Bu ortada da kamu yoluna benzer bir parçamız var. Şimdi bunların hepsini yavaş yavaş yapalım. Öncelikli olarak eğer isterseniz işe poligonlarımızı çizerek başlayabiliriz. Poligonlarımızın merkez noktaları arasındaki mesafe 129 birimmiş. Hemen poligon komutumuzu alıyoruz. Kaç kenarımız var? 6 kenarımız var. 6 diyoruz, Enter diyoruz. Şimdi ben buna bir merkez noktası belirleyeceğim ama merkezden kenara olan uzaklığı 20. Eğer kenara olan uzaklığını hesaplamak istiyorsam circumscribed yapacağız. Bunu çizdim, hesapladım. Şimdi öncelikli olarak şu orta modumuzu bir açalım. Bizim gördüğünüz gibi center'dan kenara olan uzaklığımız 20 idi. 20 yazıyoruz ve Enter diyoruz. Hemen ölçebiliriz. Buradan merkez noktasından kenara olan uzaklığı gördüğünüz gibi 20. Şimdi ben kendime bir referans çizgisi çizeceğim. Bunun için kırmızı rengimi alıyorum. Line'ıma tıklıyorum. Geometrimin yani poligonumun merkez noktasını buluyorum. Sağa doğru 129 birimlik bir mesafe varmış. Diğer poligonumuzun merkeziyle. Bunu tekrar default'a aldım. Yine poligonumu seçiyorum. Bu seferki poligonum 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı. 5 dedim, Enter dedim. Şimdi ben burasının merkez noktası olmasını istiyorum. Evet, tıkladım. Ama bu sefer gördüğünüz gibi köşeden merkeze olan uzaklığı istiyor. Bunun için de Inscribed Circle yapacağız. Köşeden merkez olan uzaklığımız ne? 15. Şimdi referans çizgimizle birlikte iki poligonumuzu çizdik. Yine aynı merkez noktasını kullanarak ilk poligonumuzun etrafında yarıçapı 30 olan bir circle'ımız var. Bize yarıçap değeri dediği için direkt center radius'u alıyoruz. Aynı merkeze sahiplerdi zaten. Merkezden 30 yarıçaplı circle'ımızı çiziyoruz. Aktif ediyoruz tekrar space ya da enter'la komutumuzu. Yine merkezden yani center'ını tuttuğunuza emin olun. Merkezden dışarı doğru kaç birimli? 20 birimlik, 20 yarıçaplık circle'ımızı çiziyoruz. Şimdi bize altta bir değer daha vermiş. Circle'ın bir teğetinden diğer circle'ın teğetine kadar olan mesafe 79 birim diyor. Öncelikli olarak bu teğetten bu teğete kadar olan birimimiz neydi bizim? 79. Demek ki doğru ölçülendirme yapmışız. Burada yapacağımız şey şu. Şimdi bizim bu iki teğetimiz arasındaki mesafe 79'du. Bu içerideki parçanın uzunluğu da 70 birim olduğu için. Demek ki 4,5'a 4,5 sağdan ve soldan içeri doğru girip bu ortadaki parçamı başlatmam gerekiyor. Yeşil rengimizi seçelim. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Bu teğet noktasından içeri doğru 4,5 giriyorum. Gördüğünüz gibi burada çizgimiz var. Tekrar line'ı aktif ediyorum. Yine bu teğet noktasından içeri doğru 4,5 giriyorum. Benim
Dış yüzeylerim zaten artık belli. Hemen ölçüyoruz. 2 yeşil noktanın başladığı yerden itibaren 70 birim olarak girdik. Yani bu ortadaki boşluğumuzun 70 birim olduğunu gördük ve bunu doğru bir şekilde referans çizgilerine oturttuk. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Bunun midpoint'ini bulmam gerekiyor. Şimdi bu orta çizgimiz, hemen bakıyoruz. 70 birim. Tamam, ölçülendirmemizi doğru yapmışız. Peki bu 70 birimin hemen orta noktasına da bir referans çizgisi ekleyelim. Çünkü henüz başlangıç öğrencisiyiz ve renklerle çalışmak, kafamızda canlandırmak konusunda biraz daha bize yardımcı olacaktır. Ben bu yeşil referans çizgimden içeri doğru 35 birim ilerliyorum ve orta noktayı buluyorum. Şimdi benim genişliğim toplamda 20 idi ya, aşağı doğru 10 birim ineceğim. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Bu sefer yukarı doğru 10 birim çıkacağım. Yani bunun üzerinden geleceğim referansı belirliyorum. Üst çizgilerimizi bir çizmeye başlayalım. Line komutunu aktif ettim. 70'i olan sınırdan bakıyorum hemen. Buraya geldim. Hemen bakıyorum. Şu yeşili olan sınırdan extensionlarım açık. Tıkladım, bıraktım. Yine line komutumu aktif ediyorum. Yeşil olan kısmımı açtım. Bunu hallettik. Bu ikisini seçiyorum. Copy komutumu seçiyorum. Orta noktasından tutuyorum. Tam alttaki orta noktaya hizalıyorum. Dış yüzeyler tamam. Genişliği 20, içerisindeki parçanın genişliği de 10 olacak. Yani 5-5 gideceğiz. Tekrar line'ımı aktif ediyorum. Buradan yukarı doğru zaten 5 birimi görüyorsunuz. 5 birimlik referansımı aldım. Yine aynı şekilde yukarıdan referansımı alıp point'imi yakalıyorum. Tekrar line'ı seçiyorum. Yine yukarıki çizgimden referansımı aldım. Seçimimi yapıyorum. Bu ikisini seçiyorum. CO yazarak copy komutuma giriyorum. Bunları center'ından tutuyorum. 10 birim aşağı doğru iniyorum ve net sayılarla çalışmış oluyorum. Şimdi bu köşedeki filletları ya da yuvarlatmaları yapacağız. Ben burada circle kullanmayı planlıyorum. Çünkü şu köşe radyusları ile alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Muhtemelen oraya en çok uyacak. Hatta buradan dış çizgisi teğet olacak şekilde küçük circle'lar çizilmiş diye tahmin ediyorum. Bunun için bir tane circle alıyorum. Merkez noktasını burası yapıyorum ve ikinci nokta olarak burayı tutuyorum. Şimdi circle'ımı aldım. Merkez noktasından beriye doğru taşıyorum. Gördüğünüz gibi kuadrantı dış çizgiyi yakalıyor. Şimdi copy komutumu alıyorum. Bu sefer benim için daha kolay olsun diye üst ve alt çizgiye tam teğet gelecek şekilde circle'ımı kopyalıyorum. Peki buna da bir bakalım. Yine teğet noktasına değiyorum. Parçam böyle oluyor. Trim ile hemen kenarları buduyoruz. Böylelikle orta parçamızı halletmiş oluyoruz. Şuralarda dıştan geçen ufak filletlarımız var. F'ye bastım. Enter dedim. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Tekrar Space'e basıyorum. Komutumu aktif ediyorum. Buraları da fillet veriyorum. Ve parçamızı bitiriyoruz. Şimdi bu referans çizgilerimizi silelim. Ve ölçülendirmelerimizi yapalım. Öncelikli olarak poligonumuzdan başlayalım. Buradan kenara olan uzaklığımız neydi? 20 idi. Peki merkez noktasından buraya olan uzaklığımız kaçtı? 15'ti. Diğer komutlarımızı öğrendikçe daha detaylı orta seviye ve ileri seviye alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.